Kimi goller futbol tarihini değiştirdi, kimi maçlar milyonları ağlattı, kimi anlar ise üzerinde onlarca yıl geçmesine rağmen hala tartışılıyor. Çünkü Dünya Kupası'nı unutulmaz yapan sadece kazananlar değil, geride bıraktığı hikayeler. Bugün futbol tarihinin en unutulmaz 10 Dünya Kupası olayını geri sayım şeklinde sıralıyoruz. Bazıları tartışılmaz, bazıları ise yıllar geçse bile futbol severleri ikiye böler. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Dünya Kupası tarihine damga vurmaları. Hazırsanız Dünya Kupası tarihinin en ikonik 10 anının geri sayımı başlıyor. Dünya Kupası'na katılma hakkı kazan ama kupanın düzenlendiği ülkede kalmana izin verilmesin. 2026 Dünya Kupası'nda İran milli takımı futbol dışı nedenlerle turnuvanın en sıra dışı hikayelerinden birinin merkezine oturdu. Amerika'da kamp yapmasına izin verilmeyen İran, Meksika'da konaklamak zorunda kaldı. Maç günleri, uzun yolculuklar, sınır kontrolleri ve yoğun güvenlik süreçlerinin ardından sahaya çıktı. Dünya Kupası tarihinde benzeri görülmeyen bu durum listemizin 10 numarasında. Bazen futbolun en büyük sürprizleri, en büyük yıldızlardan değil, kimsenin şans vermediği takımlardan gelir. 1950 Dünya Kupası'nda futbolun mucidi İngiltere, sahaya Amerika karşısında mutlak favori olarak çıktı. Ama düşük bütçeli, yarı amatör kadrosuyla turnuvaya gelen Amerika, futbol tarihinin en büyük şoklarından birine imza attı. Amerika'nın İngiltere'yi 1-0 mağlup ettiği o unutulmaz maç listemizin 9 numarasında. Savaş enkazından çıkan bir ülke, karşısında yenilmez denilen bir takım. 1954 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya, turnuvanın açık ara favorisi Macaristan karşısında. Grup aşamasında 8-3 yenildikleri rakiplerine karşı kimse onlara şans vermiyordu. Ama 90 dakika sonunda tarih değişti. Bern mucizesi olarak anılan Batı Almanya Macaristan finali listemizin 8 numarasında. 17 yaşında bir çocuk dünyanın en büyük sahnesine çıkıyor ve bir daha futbol dünyası eskisi gibi olmuyor. 1958 Dünya Kupası'nda Pele önce yarı finalde Fransa'ya attığı hat-trick'le ardından finaldeki 2 golüyle herkesi büyüledi. Brezilya ilk Dünya Kupası'nı kazanırken futbolun yeni süper yıldızı doğuyordu. Pele'nin dünya sahnesine çıkışı listemizin 7 numarasında. 200 bin kişinin önünde Dünya Kupası kutlamaları için hazırlıklar yapılırken bir ülkenin en büyük hayali sadece birkaç dakika içinde kabusa dönüşüyordu. Brezilya 1950 Dünya Kupası finalinde Uruguay karşısında sadece bir maç kaybetmedi. Futbol tarihinin en büyük travmalarından birini yaşadı. O gün Maracana'da yaşananlar öylesine ağırdı ki Brezilyalı oyuncular suçlandı. Kaleci Barbosa yıllarca bu yenilginin gölgesinde yaşadı ve beyaz forma uğursuz ilan edildi. Dünya Kupası tarihinin en büyük yıkımlarından biri listemizin 6 numarasında. 1950'de Maracana'da kaybedilen rüyanın üzerinden tam 64 yıl geçmişti. Brezilya yine ev sahibiydi. Yine herkes kupayı bekliyordu. Ama Belo Horizonte'de yaşananlar futbol tarihinin en büyük şoklarından biri oldu. Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yendiği gece listemizin 5 numarasında. Milli takımının golcüsünüz. Takımınız tarihinin en büyük başarısına doğru ilerliyor. Ama oynanan 6 maçta atılan 7 golün hiçbirinde sizin imzanız yok. 2002 Dünya Kupası. Güney Kore ile oynanan 3. maçı. Hakan Şükür turnuva boyunca aradığı golü bir türlü bulamamıştı. Ama maçın başlamasıyla birlikte futbol tarihine geçecek o an geldi. Henüz 11. saniyede topu ağlara gönderen Hakan Şükür hem Dünya Kupası tarihinin en hızlı golüne imzasını attı hem de adını futbol tarihine yazdırdı. Milli takımın tarihindeki en özel turnuvanın unutulmaz anlarından biri olan Hakan Şükür'ün 11. saniyedeki golü listemizin 4. sırasında yer alıyor. Bazı maçlar kazanılır, bazıları ise futbol tarihine kazanır. 1970 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya ve İtalya futbol severlere belki de tarihin en dramatik karşılaşmasını izlettirdi. Normal süresi 1-1 biten maçta asıl fırtına uzatma dakikalarında kopacaktı. Önce İtalya öne geçti, ardından Almanya geri döndü, sonra bir gol daha. Uzatma bölümünde tam 5 gol atıldı. Beckenbauer omzu sakat olmasına rağmen kolu askıda mücadele ederken iki takım da son düdüğe kadar pes etmedi. Ama sonunda gülen taraf 4-3'lük skorla İtalya oldu. Meksika'daki o unutulmaz düello tarihe 100 yılın maçı olarak geçti. Batı Almanya İtalya yarı finali listemizin 3 numarasında yer alıyor. Daha turnuva başlamadan Dünya Kupası'nın kendisi bile bir macera yaşamıştı. Londra'da sergilenen kupa turnuvadan aylar önce çalındı. Herkes kupanın sonsuza kadar kaybolduğunu düşünürken birkaç gün sonra Pickles isimli bir köpek tarafından bir bahçede bulundu. Ama asıl hikaye Wembley'de yazılacaktı. İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1966 Dünya Kupası finalinde İngiltere ile Batı Almanya karşı karşıya geldi. 90 dakika 2-2 bitmişti. Dünya şampiyonluğu belirlemek için uzatmalar oynanacaktı ve 101. dakikada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp yere sekti. İngilizler topun çizgiyi geçtiğini söylerken Almanlar buna uzun süre itiraz etti. Tartışmalı golün ardından İngiltere farkı açtı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı. Hem çalınan kupasıyla hem tartışmalı golüyle unutulmayan 1966 Dünya Kupası finali listemizin 2 numarasında. Bazı futbolcular büyük maçlarda kaybolur. Bazıları ise
tarih yazmak için o anı bekler. 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere sahaya yalnızca bir futbol maçı için çıkmadı. 4 yıl önce yaşanan Falkland Savaşı'nın gölgesi Meksika'daki Aztek stadının üzerindeydi ve o gün sahneye Diego Maradona çıktı. Önce 51. dakikada eliyle attığı ve yıllarca tartışılacak gol geldi. Maradona bu gol için yıllar sonra Tanrı'nın eli diye anılacak bu ifadeyi kullandı. Ama sadece 4 dakika sonra attığı ikinci gol, futbol tarihinin en büyük bireysel performanslarından biri oldu. Kendi yarı sahasından aldığı topla İngiliz oyuncuları tek tek geçen Maradona adeta tek başına tarih yazdı. Hem zekasıyla hem de yeteneğiyle İngiltere'yi yıktığı o unutulmaz gün. Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'ndaki efsanevi performansı, Dünya Kupası tarihinin en ikonik anı olarak listemizin zirvesinde yer alıyor. Dünya Kupası tarihinin en ikonik 10 anını birlikte hatırladık ama futbolun güzelliği burada başlıyor. Çünkü herkesin hafızasında farklı bir Dünya Kupası anı var. Sizce hangi olay bu listede kesinlikle olmalıydı? Ya da hangi sırayı değiştirdiniz? Yorumlarda kendi ilk 3 listenizi yazın. Bakalım Dünya Kupası tarihinin en büyük anı konusunda kaç farklı fikir çıkacak? Eğer bu tarz futbol hikayelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi, hype'lamayı ve kanala abone olmayı unutmayın.